Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir kuru fasulye yapacağız. Pastırmalı bir kuru fasulye olacak. Ben geceden 200 milim bardak ile 2 bardak kuru fasulyeyi ısladım. Şimdi sularını süzdüm, tencereye koyup haşlamaya bırakacağım. Evet, üzerine geçecek kadar su koydum. Şimdi ocağa götürüyorum. Fasulyelerimiz çok güzel haşlandı. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatacağım artık. Yemeğimizde kullanacağım bir adet kuru soğanı şöyle yemeklik doğrayacağım. Büyük boy denebilecek şekilde domatesim var. Kabuklarını soydum. Şimdi bunu da yemeklik doğrayacağım. Pastırmalarımızı da hazırladım. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Tenceremizi ocağa aldım, altını yaktım. Şöyle biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağına denk gelecek şekilde. 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Doğradığım soğanları ilave ettim. Şimdi soğanlarımızı biraz soteleyelim. Soğanlarımız sotelendi. Şimdi salçalarını ilave edeceğim. Şöyle 1 yemek kaşığı biber salçası. Yarım yemek kaşığı da domates salçası. Kavrulan salçaların üzerine domateslerimi ilave ettim. Şöyle domatesle de biraz pişsinler. İki çay kaşığı tuz koydum. 1 çay kaşığı karabiber. Domateslerimiz de çok güzel pişti. Şimdi fasulyelerimizi ilave edelim. Şöyle 1-2 dakika fasulye ile birlikte biraz kavurur gibi yapalım.
Şu an 3 bardak su koydum. 200 milim bardak ile yine 2 bardak kuru fasulyeye. Şimdi yemeğimizin kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Fasulyemiz çok güzel pişiyor. Tam bu aşamada artık pastırmalarını da koyacağım. Şimdi şöyle bir 10 dakika kadar daha pişsin istiyorum. Daha sonra yemeğimizin altını kapatacağım. Fasulyemiz pişti arkadaşlar. Şöyle bir 5-6 dakika dinlendirdim. Şimdi servis yapacağım. Gayet güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Bizim Adana yemekleri biraz salçalı olur arkadaşlar. Hele de böyle sulu yemekler. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Hiç abartmıyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Çok nefis bir kuru fasulye oldu. Pastırmalı. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ölçülerini yine videonun altına yazacağım. Sizler de muhakkak yapın. Sevdiklerinizle paylaşın isterim. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.